Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024 ile alakalı Konami geçtiğimiz Perşembe günü önemli bir açıklama yapmıştı. Ağustos sonunda ya da en geç Eylül ortasına kadar eFootball 2024'ün çıkacağını bizlerle paylaştı. Ve eFootball 2024 çıkarken elimizdeki bazı oyuncular silinecek arkadaşlar. Kimler silinebilir? Ben öne çıkan oyuncuları biraz derledim, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de Konami'nin anlaşmalı olmadığı kulüplere ya da liglere giden futbolcular var. Onların başına ne gelecek? Bu videomuzda onlara bakalım. Bu videomuzda arkadaşlar yüksek seviyeli, tanınan, dünya çapında tanınan isimlere yer vermek istedim. Yoksa çok fazla oyuncu var. Düşük seviyeli oyuncuların sayısı çok fazla. Ben olabildiğince tanınan isimleri listeme almaya çalıştım. İlk olarak Konami'nin resmi açıklamasına bakalım arkadaşlar. Konami standart kartlarla, normal kartlarla alakalı açıklama yaptı. Diğer kart türleriyle alakalı daha çok detay vermediler. Peki normal kartların başına ne gelecekmiş? Taşımaya uygun olan oyuncu kartları aynen devam eder. Mesela elimizde Mbappe var. Marketten Mbappe'yi aldık ya da Erling Haaland'ı aldık. Bu gibi durumda bunlar takımlarında devam eden isimler ya da Avrupa'da Konami'nin anlaşmalı olduğu farklı bir takıma da gidebilir. Ya da ülkemizdeki takımlar da oyuncular almaya başladı. Bu gibi durumlarda takımı, yani oyuncunun takımı ve ligi güncelleniyor. Mesela Edin Dzeko'yu Fenerbahçe transfer etti. Şu an Inter takımında gözükmekte. Eğer elimizde Dzeko varsa onun takımı Fenerbahçe olarak güncellenecek. Süper Lig futbolcusu. Süper Lig'le alakalı etkinlikler olursa o durumlarda kullanabiliriz. Asıl önemli olan ise taşınmaya uygun olmayan oyuncu kartları. Eğer elimizdeki futbolcu eFootball 2024'de taşınmayacaksa o zaman o oyuncu silinecek arkadaşlar. Ve o futbolcuların yerine elimizde oldu ki silinecek futbolcular varsa Konami markette kaç paraya satılıyorsa onun GP'sini bize verecek. Oyuncuya uyguladığımız antrenörler varsa veyahut da ek beceriler de bastıysak bunları bize geri iade edecek. Tabi ek beceriyi mesela oyuncuya çift vuruş basmışızdır. Çift vuruş olarak vermeyecek. Beceri antrenörü hediye edecek. Peki kimler silinebilir? Şöyle önde gelen futbolcuları paylaşıyorum arkadaşlar. Silinecek futbolcular özellikle emekliye ayrılan futbolcular. Mesela İbrahimovic. Şu an elimizde belki de Milan kartına sahip olmuş olabiliriz. İbrahimovic'in birçok kartı vardı. PES zamanından kalan olsun, eFootball 2022'de ya da eFootball 2023'te İbrahimovic'i almış çıkarmış olabiliriz. Belki de geliştirdik, belki de ek beceri bastık. İbrahimovic silinecek önemli isimlerden bir tanesi futbolu bıraktığı için. Barcelona takımından Pique. Futbolu bırakalı bayağı oldu ama oyundan hala silinmedi. Oyunda devam ediyor. Hatta bu kartı bende de bulunmakta arkadaşlar. Pique'de silinecek isimlerden. Gareth Bale bu kartı adaylı sözleşmede satılmıştı. Sonra Gareth Bale futbolu bıraktı. Golfe geçti. En son golf turnuvalarına katılacağı haberlerde yazılıyordu. Gareth Bale'in bu kartını da aldıysak silinecek futbolculardan bir tanesi. Ülkemize geçecek olursak Hamşik Trabzonspor'dan, Hamşik de futbolu bıraktı. Player of the Week kartı gelmişti. Belki çıkarmış olabiliriz. Mesut Özil Fenerbahçe'de, Başakşehir'de oynadı ve futbolu bıraktı. Elimizde Mesut Özil varsa silinecek isimlerden birisi. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde belki adaylı sözleşmeyle almış olabiliriz. Tecrübeli isim Joaquin de futbolu bırakan isimlerden birisi. Bu futbolcumuz da silinecek. Ribery eskiden futbolu bıraktı. 2022 yılının sonlarına doğru bıraktı. Belki elinde olan bu karta sahip olan arkadaşlarımız olabilir. 2023 yılından önce 2022'de ya da daha önceki yıllarda Ribery elimizde varsa artık son günlerimiz Eylül ayında, en geç Eylül ayında Ribery'de silinecek isimlerden bir tanesi. Bir de transfer olanlar var ki arkadaşlar, burada şöyle sıkıntılı bir durum var. Konami Avrupa'daki takımlarla anlaşmalı. Alman liginde 3 takım ama İngiltere Ligi, Fransa Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi, bu liglerde herhangi bir sıkıntı yok. O liglere transfer olan futbolcuları rahatlıkla alıp kullanabiliyoruz ya da Player of the Week'e, Club Selection'a gelebiliyor. Şimdi Arap takımları transferde önemli yıldızları ülkesine katmaya başladı. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun transferiyle birlikte Arapların kapıları Avrupalı futbolculara açıldı. Bir yıldızlar Araplara gidiyor ve birçok Arap takımı oyunda bulunmamakta. O futbolcuların başına ne gelecek arkadaşlar? Bazı Arap takımları AFC Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için o takımlara giden futbolcular olursa sıkıntı yok arkadaşlar. Hatta onların renkli kartlarını da Konami getirebilir. AFC Şampiyonlar Ligi adı altında renkli yüksek seviyeli kartları görebiliriz. Ama diyelim ki AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor. Cristiano Ronaldo'nun takımı mesela AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor. Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takım. O zaman da futbolcu oyunda yer alabilir fakat takımı gözükmez. Kulüpsüz bir futbolcu gibi görünür. Almak istersek de
ülkesi üzerinden alabiliriz. Mesela Ronaldo'yu almak istersek Portekizli futbolcuları sıraladığımızda ülkesi üzerinden Ronaldo'yu marketten alabiliyoruz. Şu an Arap takımlarına giden diğer futbolcuların da başına büyük ihtimalle bu gelecek arkadaşlar. Takımları gözükmeyecek ama marketten ülkeleriyle vesilesiyle o isimlerin çoğunu alabiliriz. Arap takımlarına transfer olan, oyunda önde gelen isimlere bakacak olursak Benzema, belki de kartına sahip olabiliriz arkadaşlar. Silinmeyecek. Elimizde varsa silinmeyecek. Eğer yeniden almak istersek normal kartını marketten kulübünü aratarak değil ülkesiyle alabiliyoruz. Koulibaly, bunlar silinmiyor arkadaşlar. Sadece kulüpsüz gözükecek. Kante de Arap takımlarından birisine transfer oldu ve oyunda da yüksek seviyeli bir defansif orta sahada. Ruben Neves 25 yaşında, daha genç bir futbolcu ama kendisini Premier Lig'de kanıtladı, ispat etti. Güzel de milli takımında olsun, kulüp takımında olsun iyi işler çıkarmıştı. Yoluna Avrupa'da devam etmedi ve o da Arap takımlarından birisine gitti. Bu oyuncuların artık kulüpleri gözükmeyecek arkadaşlar. Eğer AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorsa gittiği takımlar sıkıntı yok. Kulüplerini görebiliriz ama AFC'de yer almıyorsa markette kulüpsüz olarak satılmaya devam edecekler. Olur da milli takımların paketleri gelirse bu futbolcuları milli takımları üzerinden getirebilirler. Örneğin Fransa milli takımı maça çıkar. Milli takım Player of the Week'i gelecek olur. Kante şov yapar. Benzema devam edecek mi milli takıma bilmiyorum ama onlar üzerinden yine bu futbolcuları milli takımlar üzerinden yüksek seviyeli kartlarıyla görebiliriz arkadaşlar. Bir de bu yazın flash transferlerinden birisi var ki Lionel Messi. Lionel Messi de Amerika'ya gitti arkadaşlar. Şu an oyunda Amerikan takımları var ama gerçek orijinal isimleriyle yer almıyorlar. Çünkü Konami bu takımların lisansına sahip değil. Adının sonuna bazı harfler ekledi. Örneğin Miami'nin sonunda BP yazmakta. En aşağıdaki de Messi'nin takımı arkadaşlar. Miami BP. Benzin istasyonu kısaltmasını koymuş Konami. Sanki BP'nin Miami şubesi gibi oyunda yer alıyor. Peki Messi'nin başına ne gelecek arkadaşlar? Hiçbir sıkıntı yok. Örneğin Liverpool'lu bir futbolcu gibi marketten rahatlıkla alabiliriz. Hatta yüksek seviyeli kartları da Konami isterse getirebilir. Sonuçta oyunda takımı yer almakta. Orijinal ismiyle takımı yer almamakta ama oyunda Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid gibi takımlar da bu şekilde kullanılmakta. Messi ile alakalı büyük bir problem bizleri beklemiyor ama Messi oyunun elçilerinden bir tanesi. Konami ile özel anlaşmaları var. Eğer anlaşma bitmeyecekse yine Messi'nin belki Barcelona Big Time kartlarını, eski böyle zamanlardan efsane kartlarını Konami getirecektir. Messi'nin yanında Barcelona takımından Sergio Busquets de yine Miami'ye transfer olmuş. İkisi de artık Miami'nin futbolcusu. Marketten alabileceğimiz futbolcular. GP'de de satın alabiliriz. Miami'nin futbolcuları markette sıraladığımızda ben düşük GP'den galiba sıralamışım. 3000'likler geldi. Yine Messi'nin görselini kullanacak. Takımın logosu bu şekilde. Cristiano Ronaldo'da takım logosu kullanılamıyor. Çünkü onun takım oyunda hiçbir şekilde yer almamakta. Ama Messi de artık bu takımın böyle logosunu göreceğiz. O da orijinal logo da değil ne yazık ki. Son olarak arkadaşlar Alman Ligi'ne de değinmek istiyorum. Konami'nin Alman Ligi'nde sadece 3 takımla anlaşması var. O 3 takımın dışında bir takıma transfer olursa futbolcular, mesela Borussia Dortmund transfer yapabilir. Leipzig, Mönchengladbach gibi takımlar oyuncular transfer edeceklerdir. O takımlarla Konami'nin anlaşması olmadığı için o futbolcuların bazıları oyundan silinmekte, bazılarını ise ülkeleri üzerinden marketten alabiliyoruz. Örnek verecek olursak Liverpool'da pek isteneni veremedi Keita. Yıllarca Liverpool takımında da kaldı. Yüksek de bonservis bedeli verdiler. Liverpool'lu bir futbolcuyu rahatlıkla oyunda alabiliyoruz. Fakat Werder Bremen'e transfer oldu. Werder Bremen de Konami'nin anlaşmalı olduğu bir takım değil. Konami sadece Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg takımlarıyla anlaşmalı. Bu takımların dışında diğer takımlara olur da futbolcular giderse birçoğunu alma ihtimalimiz yüksek ülkeleri üzerinden ama bazıları da oyundan silinebilmekte arkadaşlar. Silinecek futbolcuları da ileride öğrenebileceğiz. Öne çıkan birçok futbolcuyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Emekliye ayrılanlar var, transfer olanlar var. Amerika'ya gidenlerde çok büyük bir sıkıntı yok ama Arap ülkelerine gidenlerde yine sıkıntı yok. Fakat onları artık Player of the Week'te, Club Selection'larda pek göremeyeceğiz. Sadece AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorsa takımı hiç sıkıntı yok. Onları yine görmeye devam ederiz. Konami AFC Şampiyonlar Ligi'nin haklarına sahip ama Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takıma transfer olmuşsa futbolcu
normal kartını marketten ülkesi üzerinde alabiliyoruz. Emekliye ayrılan futbolcuları da Konami sildiğinde GP, DP ve basıldıysa beceri antrenörünü bize geri iade edecek. Bu konuyla alakalı Konami'den Temmuz ayının ortalarında yeni açıklamalar gelecek. Diğer kartları da merak ediyoruz. Efsanelerden silinme durumu olmaz diye düşünüyorum ama olur da silinecek isim efsane de olursa Temmuz ayında bunları öğrenebileceğiz. Bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.